Yaptığın videoların %90'ı ilk 30 saniyede çöpe gidiyor ve sen bunun farkında bile değilsin. YouTube sana uzun süredir bir araç verdi. Bir grafik verdi. Ve o grafiğin adı retention grafiği. Ve burada göreceğin tek şey şu: İzleyicilerin tam olarak hangi saniyede çıkıyor. Ben 2 yıl boyunca 100'den fazla, 100-150'den fazla video çektim. Neredeyse hiçbiri tutmamıştı. Ama bu grafiği öğrendikten sonra, bu grafiği okumayı öğrendikten sonra her şey bambaşka oldu. Bugün sana tam olarak ilk 30 saniyede izleyiciyi nasıl tutacağını göstereceğim. Son 2-3 yıldır YouTube algoritmasını detaylı bir şekilde inceliyorum. Ve bu videoların binlercesinin retention grafiğini analiz ettim. Ama bunlardan daha da önemlisi, bu videoda sana hiçbir şey satmayacağım, merak etme. Sadece çalışan hook stratejilerini vereceğim ve hepsini tamamen ücretsiz vereceğim. Sadece bir beğeni tuşu benim için yeterli. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi bazılarınız düşünüyor: benim içeriğim zaten iyi, algoritma beni göstermiyor, algoritmanın benimle derdi ne falan diye düşünüyor. Sizi çok iyi anlıyorum kardeşim, çünkü ben de aynı şekilde geçmiş senelerde aynı şeyi düşünüyordum. Ama sonra yeni bir şey fark ettim. YouTube Stüdyo'da yeni bir sekme açtım ve işte o grafiği gördüm. Ve o grafiği gördüğümde dedim ki, videoyu izleyenlerin %87'si ilk 25 saniyede çıkıyor. İşte orada sorunun algoritma olmadığını anladım. Ve bunu izleyen sen de sorunun algoritma olmadığını anlayacaksın. Sorun benim, sorun sensin. Ve o gün gerçekten hayatımız, yani YouTube hayatımızın değiştiği bir an. Bence öyleydi yani, bilmiyorum. Çünkü bakın, YouTube sürekli kendini güncelleyen bir platform. Artık sadece izlenme değil, izlenme süresi de önemli. Şimdi bazı insanlar, ben çok güzel video yapıyorum, benim için tamam diyor. Bazıları da o grafiğe bakıyor, analitik kısmına bakıyor ve bunları detaylıca test ediyor, deniyor. Ve emin olun, bana çok yazdığınız gibi videolarım neden tutmuyor diyenler de çok fazla. Ve aynı zamanda bu grafiklere bakıp düzeltmeler yapıp 6 ay sonra para kazananlar da çok fazla. Sana çok basit bir soru soracağım. Ya işte benim videolarım iyi falan mı diye düşünüyorsun, yoksa 6 ay sonunda para kazanmak mı istiyorsun? Bakın, benim burada tek amacım sizin para kazanmanız. Sizin o para kazanma eşiğini geçmeniz. 4000 saati doldurmanız. Benim istediğim tek şey bu. Size çok net söylüyorum: eğer o grafiği okuyamazsanız önümüzdeki 6 ay, 1 sene, 3 yıl hep aynı yerde sayacaksınız. Şimdi size birkaç tane ufak sır vereceğim. Başarılı videolarla başarısız videolar arasındaki en büyük fark ne biliyor musun? Kapak fotoğrafı değil, hook falan değil. Başarılı videolar ilk 3 saniyede, 5 saniyede bir şok etkisi yaratıyor. Başarısız videolar da benim ilk yaptığım gibi işte merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, ben Berkan falan filan, o tarzda şeyler yapıyor. Ben size bu sistemleri hepsini tek tek anlatacağım ama şunu iyi anlamamız lazım. Hook sistemi 3 şey üzerinde kurulu. Birincisi olmadan ikincisi çalışmaz. İkincisini anlamadan üçüncüsünü çalıştıramazsınız. Ama üçünü de doğru yaparsanız sistemin biraz mantığını çözmüş olursunuz. Hook yazmak çok zor değil arkadaşlar. Evet, üstüne düşünülmesi gereken bir konu ama o kadar da zor değil. Zaten yaptıkça alışacaksınız. İşte ben bu videoya merhaba arkadaşlar, bugün size hook yazmayı göstereceğim falan deseydim, o videonun en fazla izleneceği 50 idi, 30'du. Ama videolarınızın %90'ı ilk 30 saniyede ölüyor, bitiyor falan filan dediğim zaman bir şok etkisi yaratıyor. Aynı videoyu o şekilde attığımda 30 izlenirken bu video bakalım kaç izlenecek, onu bilmiyorum artık. Ama bu geçmiş videolarından ettiğim tecrübelere dayanarak bu gerçekten kanca çok önemli. İkinci şey bekleme süresi. Bak, bunu kimse söylemez. En kritik noktalardan bir tanesi bu. Beyin boşluk gördüğünde merak eder. Beyinsiz insanlardan bahsetmiyorum. Şunu demek istiyorum: eğer hook'tan sonra direkt konuya girerseniz o etkisini kaybediyor. Yani ilk kanca cümlesini yazacaksın, 1-2 saniye bekleyeceksin. İzleyici orada lan ne anlatacak acaba, ne olacak acaba falan diye bir bekleme süresi olacak. Üçüncü olarak da beklemeyi aldıktan sonra bir tane daha kanca yapıştıracaksınız. Çünkü ilk cümleyi kullandınız, boşluğu bıraktınız, merakı uyandırdınız. Ondan sonra izleyici, bu adam bana ne anlatacak, ben bu videoyu neden izliyorum diye beyni kendi kendine düşünmeye başlayacak. İşte burada devreye rakam giriyor. Benimki gibi videolarınız izlenmiyor, ben 100 tane video çektim, 150 tane video çektim, 2 yıldır devam ediyorum. Rakamlar arkadaşlar, rakamlar çok önemli. Rakam beyinde gerçeklik hissi yaratır. Bakın, size geçen hafta anlattığım YouTube niş fikirlerinde kapak fotoğraflarına, başlıklarına dikkat ederseniz hep sayılar üzerine kurulu. Bunların hepsi psikolojik test abi, anladın mı? Şimdi size bunları hangi kanalınızda nasıl uygulayacağınızı hepsini tek tek göstereceğim. Ama dikkat edin, küçük bir adımla bile kaçırırsanız hukunuz, yani kancanız çöpe gider. Size 4 tane adım göstereceğim. Her adım bir öncekinin üzerine oturacak şekilde tasarladım. Size ilk yapmanız gereken şeyi anlatıyorum. Öyle direkt hook yazma yok. Çünkü önce sorunun nerede olduğunu bulmamız lazım. Şimdi YouTube Stüdyo'ya giriyorsun. Sol tarafta içerik kısmı var. İçeriye tıklıyorsun. Oradan kötü performans sergilenen bir videonu seçiyorsun. Daha sonra en üstte etkileşim kısmına tıklıyorsun ve en altta kitleyi elde tutma grafiğini açıyorsun kardeşim. Bu grafiği öncelikle iyi anlamamız lazım. Eğer oradaki çizginiz dümdüz bir şekilde gidiyorsa bu iyi bir şey. Ama eğer çizginiz böyle iniyorsa aşağı
aşağı doğru, o zaman kötü. Hangi saniyede iniş başlıyor? İşte sizin asıl sorununuz orada. Sorunumuzu anladık. Sonra ilk 30 saniyemizi test edeceğiz. Çünkü çoğu içerik üreticisinin sıkıntısı burada. İlk 30 saniyede. O ilk saniyeye işte logo koymak, müzik koymak, saçma sapan şeyler koymayın. Kanalıma hoş geldiniz falan filan, onları demiyoruz. Şimdi ben size bu 2-3 yıldır YouTube'u incelediğimi söyledim değil mi? Bu süreçte öğrendiğim en değerli şey tam olarak bu. İzleyici ilk 3 saniyede merak istiyor. Bu videoyu çekmeden önce bir tane video izledim. Başlık YouTube'da nasıl para kazanılır gibi bir başlıktı. Video şöyle başlıyor. 300.000 TL'ye kazandım. Şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim. Bak ilk 3 saniye işte kanca budur abi. Kişisel bağlantı yok, özel bir şey yok. Sadece bir cümle yani. Bu kadar. Ve bu arada o video 2 milyon falan izlenmiş yabancı. Siz de abi tam olarak bunu yapacaksınız. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, o cümleyi kurduktan sonra direkt konuya girmemek. Bir ufak böyle birazcık bekleyeceksin. Sonra ikinci bir merak uyandırıp biraz bekleyip sonra devam edeceksin. Bunun formülünü sizin alta şuraya bir yere yazarım. Şimdi abi buraya kadar geldiysen seni tebrik ediyorum. Çünkü çoğu insanlar burayı görmeden bırakıyor. Ama sen farklısın. Sen Japonsun bir kere. Şaka maka dinliyorsan kardeşim teşekkür ederim. Beğenmediysen beğenmeyi unutma. Size hook yazmanın formülünü anlatacağım. Bunu daha önceki videolarımda yaptım ama çok amatör videolar olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu biraz daha üzerinde çalışarak şöyle bir formül yarattım. Şok bir giriş cümlesi, sonra birazcık bekleme, sonra gerçek veya rakamlardan oluşan bir şey, bir cümle. Bir daha bekleme, sonra kişisel bir bağlantı. Şimdi örnek olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Başlıyorum. Videoların %90'ı ilk 30 saniyede ölüyor. Ve sen bunun farkında bile değilsin. YouTube sana şu anda muazzam bir araç verdi. İşte bu kadar abi. 3 cümle, 3 tane şok etkisi. Bakın size yemin ediyorum, formülü uyguladıktan sonra, o ilk başlangıçtaki hukuku uyguladıktan sonra, size verdiğim bu sanatı yaptıktan sonra izleyiciler nasıl videoda kalıyor göreceksiniz. Ve son olarak da şunu söyleyeceğim. Test edin abi. Her video bir deneydir. Bunu unutmayın. Videoların bazıları tutar, bazıları tutmaz. Ama o kötü giden videoların, iyi giden videoların da aynı şekilde. Grafiğine bakarsanız sizin için bir fikir oluşacak. O grafiğe baktıktan sonra yeni video grafiğini oluşturmanız sizin elinizde. Ben her videomu yaptıktan sonra giderim grafiğine bakarım. Hangi saniyede düşüş varsa orayı not alıyorum direkt. Bir sonraki videoda da o hatayı kapatmaya çalışacağım. İşte abi bu kadar basit. Ama test etmeyi unutmayın. Deneye deneye. Her video yaptıkça yenisini deneyeceksiniz. Test edeceksiniz. Öğreneceksiniz. Ha tabii bundan sonra işte ben hook yazmayı öğrendim, benim videolarım tutacak falan filan gibi bir düşünceye kapılmayın. Biliyorsunuz ki daha önceden de sürekli anlattığım gibi önemli olan bunlardan ziyade tutarlılık arkadaşlar. Yanlış hook yazarsın ama bir sene boyunca her hafta 2 tane video atarsın. İşte o zaman başarılıyı yakalarsın. Girişin yanlış bile olsa o tutarlılık algoritmaya bir sinyal olacağı gibi senin videoların sürekli önermeye başlayacak. Yani başarılı olanların ortak özelliği bu. Düzen, tutarlılık. Bazı kanallar var. Onlar kendileri bile söylüyor. İşte 2 sene, 3 sene boyunca izlenmeleri 0. Sonra birden yükseliyor. Ve şimdi atıyorum 300 bin lira kazanıyor, 500 bin lira kazanıyor. Anladın mı? Eğer o emeği verirsen YouTube'a eninde sonunda kazanacaksın. Öyle ayda bir video çekip ya bu niye tutmadı ya falan filan gibi böyle cümleler kurmayın. Algoritma bozuk değil. Şimdi size anlattıklarım çok güzel konular. Tamam mı? Önemli konular bu arada. Ama yarın sabah kalkıp da hayatında hiçbir şey olmamış gibi devam edersen hiçbir şekilde başarılı olamazsın. Bu bilginin, bu videonun hiçbir değeri kalmaz. Ben sadece izlenme almış olurum, o kadar. Benim amacım izlenmeden ziyade sizin para kazanmanız. Sizin bir şeyleri doğru yapıyor olmanız. Zaten o yüzden kurdum bu kanalı. Ama abi yarın kalkıp bir güzel cümle yazarsan, bir metin yazarsan emin ol başarmanın yarısına ulaşacaksın. Söz veriyorum. Momentum denilen bir şey var abi. İlk yazdığın zaman zor olacak. İkincisi biraz daha kolay olacak. Üçüncüsü daha da kolay olacak ve ondan sonra düşünmeyeceksin. Giriş cümlesini nasıl yazayım falan filan gibi böyle şeyler düşünmeyeceksin. Herkesin bir bahanesi oluyor çünkü. Bahane bildiğiniz gibi göt gibidir. Herkes de bulunur. Ben de YouTube'a ilk başladığımda işte ekipmanım yok, kameram yok, ışığım yok falan filan gibi triplere giriyordum. Ama sonra anladım ki bunların hepsi bahane. Bunların hep kendimize söylediğimiz yalanlar. Sen buradan para kazanmak istiyor musun? Önemli olan o. Evet, dediğim gibi çoğu insan ilk 2 dakikada falan muhtemelen çıkmıştır. Ama siz kaldınız. Çünkü siz farklısınız. Gerçekten. Samimi bir şekilde söylüyorum. Size bir abi, bir kardeş tavsiyesi olarak 3 tane şey söyleyeceğim. Ya bu videoyu hemen kapat. Tamam mı? Git. Hayatına devam et. Hiçbir şey kazanma. Hiçbir şey olmasın. Ben değişmek istemiyorum dersin, tamam mı? Saygı duyarım. Bazılarınız bir ara yaparım falan diyecek. O da dünyanın en büyük yalanı. Çünkü o bir ara hiç gelmeyecek. Ama önemli olan şimdi karar vermek. İyi ya da yanlış. Mükemmel ya da değil. Hiç önemli değil. İlk kanca cümlenizi yazmaya başlayın. Bakın ChatGPT'ye işte Cloud'a falan güvenmeyin abi.
kendin o cümleyi yazacaksın. İlk 5 videon 10 milyon belki kötü olacak ama ondan sonra bak emin ol yükselişe geçecek. Başlamak her şeyi değiştirir. Ben size bu kanalda her şeyi anlatırım. Hiç önemli değil. Bakın 1,5 ayda 1000 aboneye ulaştık ve izlenme sürem de çoğalıyor. Bildiğim, öğrendiğim, gördüğüm, tecrübe ettiğim her şeyi anlatırım. Artık sadece tek bir şey eksik abi. Sizin kararınız eksik. Bu da biraz motivasyon konuşması gibi oldu lan. Aslında motivasyon kanalları da çok hoşuma gidiyor ama. Neyse konuyu dağıtmayayım. Ben sizin yerinizde olsam ne yaparım biliyor musun abi? Bir tane not defteri alırım. Bugünün tarihini yaz. Videoyu yazdıktan sonra hook'lara çalış. 6 ay sonra bu videonun altına gel yaz. Düzenli içerik üretmeye tabii devam edeceksin. O ayrı konu. Ama 6 ay sonra pişman olmak istemiyorsan şimdi git ve başla. Yarın değil, öbür gün değil. Şu anda başlayacaksın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Tek kişilik ekibimle video çekiyorum demeyi unutmuştum ama onu da şey yaptım. Siz beğenmeyi, abone olmayı ve başka bir şey kalmadı. Hiçbir şey unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.